Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Yapay zekayı kullanarak SEO çalışmalarımızı kolaylaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Semast MCP ve Cloud Cowork olacak. Cloud Cowork'e zaten Semast MCP'yi nasıl bağlayabileceğimizi daha önce göstermiştim. Bu videomuzda da bir SEO senaryosu olarak Cloud üzerinden sohbet ederek zayıf içeriklerimizi belirleyeceğiz. Bu içeriklere SEO'ya uygun bir şekilde yenileme çalışması yapıyor olacağız. Bu sayede de Think Content dediğimiz sürecimizi tamamen Cloud ve Semast MCP ile yürütüyor olacağız. Şu an zaten Semast sayfasındayız ama MCP'nin nasıl bağlandığını hatırlarsanız göstermiştik. O videoyu da yine açıklama kısmında ve kartlarda bulabilirsiniz. Direkt olarak Cloud'a geçtim. Cloud'da burada artı yazdığımızda konektörlerde zaten Semast geliyor. Şimdi prompt vermeye başlayabilirim. Buradan sadece MCP'nin ismini yazarak aslında o tool'u çağırabiliyoruz. O yüzden Semast MCP'ye bağlan batuhandurmaz.com projesine git. Burada son 6 ay Şimdi burada promptumu verdim. Diyorum ki Semast MCP'ye bağlan ve batuhandurmaz.com projesine git. Burada son 6 ay içerisinde hiç trafiği olmayan, gösterimi çok düşük sayfaları belirle. Bu sayfaların son güncellenme tarihlerini de fetch ederek veya sitemap'ten kontrol ederek 6 aydır hiç güncellenmeyenleri belirle. Bunu Türkçe içerikler için yap ve bana en düşük trafiği olan ve en eski 10 içeriği getir diyorum. Bakın sağda da görüyorsunuz. Semast aracına buradan bağlandı ve kendisi bir to do list oluşturdu. Düşük performanslı sayfalar analiz edilecek. Türkçe içerikler filtrelenecek. Sitemap'ten bunlar kontrol edilecek ve eski olanlar getirilecek. Şimdi 10 adet içeriğimizi getirene kadar bekleyelim. Evet, Cloud MCP kullanarak son güncelleme tarihlerini de bize getirerek potansiyel zayıf içeriklerimizi listeledi. 10 adet içeriğimiz bulunuyor ve bunlar gerçekten de baktığımızda gösterim sayıları çok düşük. 6 ayda 20 gösterimi var ve güncelleme tarihleri de 1 yıldan eski. Şimdi şöyle bir prompt vereceğiz. Şimdi promptumu verdim. İkinci kez prompt veriyoruz. Diyorum ki bu sayfaları yine Semast MCP ile anahtar kelimelerini belirle. Gösterim aldıkları 16 aylık kelime havuzundan alakalı kelimeleri bul diyor. Konuyu webde araştır. İçeriği güncellemek için SEO yazım süreçlerine kullandığım skill'leri burada çağırıyorum. Ve skill'lerini de kullanarak güncellenecek partları her içerik için ayrı bir docs olacak şekilde kaydet. Ve bu docs'larda UTF-8 uyumlu olmaya dikkat et diyorum. Eğer böyle bir uyumluluktan bahsetmeksek problem olabiliyor. İçerikte Türkçe karakterlerde problem çıkabiliyor. Şimdi ikinci promptumu gönderdim. Bunu tek prompt olarak da verebilirsiniz bu arada. Ama ben sürecin daha iyi anlaşılması için iki promptta bunu veriyorum. Ne yaptık? MCP ile zayıf içeriklerimizi tespit ettik. Burada bir veri analizi yapıyoruz. Ve daha sonrasında da bunları yine kendi skill'lerimizi kullanarak, brieflerimizi kullanarak, Google Search Console gerçek datasını kullanarak ne yapıyoruz? İçeriği güncelliyoruz arkadaşlar. Skill'leri ve web araştırması hayata geçirecek ve her içerik için ayrı docs üretecek. Çalışma bittiğinde karşınızda olacağım. Evet, Cloud neredeyse çalışmayı bitirdi. Gördüğünüz gibi burada aslında 3 farklı agent'ı çalışmaya dahil etti ve 10 içeriğimizi 3-3-4 şekilde bu agent'lara dağıttı. Daha sonrasında da bu agent'lar webde araştırma yaparak Semast'tan verileri çekerek aslında içeriğimizi parça parça oluşturdu ve sağda da gördüğünüz gibi klasörümüze kayıt etti. Cloud'un burada to-do'larını ve çalışmaları nasıl agent'lara böldüğünü ve aynı anda multi görevleri, çoklu görevleri nasıl yapabildiğini de görebilmiş olduk. Zaten altta da bunu bizlere söylüyor. Multitasking olarak süreci ilerletmekte. Şimdi klasörümüzü açalım. Bakın burada 10 tane içeriğimiz verilmiş. İçeriğimizin detayına girdiğimizde kullanabilecek kelimeler, konsoldan çektiği kelimeler, daha doğrusu MCP ile çektiği kelimeleri görebiliyoruz. Ve cluster'lara bunları bölmüş. Aşağı indiğimizde de güncellenecek içerik kısımlarını bizler için oluşturmuş. Daha sonra bunları ne yapacağız?
zayıf içeriğimizi güçlendirmek adına gidip sitemize entegre edebiliyor olacağız. Ayrıca yine iç link önerileri, dış kaynak önerileri şeklinde de içerik için önemli olan kısımların burada var olduğunu görebilmekteyiz. SEO çalışmalarına her zaman dış linklere de yer vermek gerekiyor. Otoriter noktalarda bir kaynak belirteci kullanmak bizim için yazılarımıza ciddi fayda sağlayabiliyor. Farklı bir örneği daha inceleyelim. Bakın burada vektör analiz aracımıza eklenebilecek alanları getirmiş bizler için ve bunlarda da içeriğimizi güncelleyebiliyor olacağız. Tabi bu sizin kullandığınız skill'lere, içerik yazma metodunuza, planınıza, promptunuza göre tamamen değişebilir. Burada Cloud'un MCP ile zayıf içeriklerimizi tespit edip nasıl iki promptla tüm içeriklerimizi güncelleyebileceğini de görmüş olduk. Bize de raporu oluşturmak için şu an çalışmaya devam ediyor. Ancak temelde çıktılarımızı elde edebildik arkadaşlar. Agent'ların çalışma yapılarını da buradan tekrardan görebilmekteyiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Cloud üzerinde Semast MCP bağlantısı kullanarak zayıf içeriklerimizi tespit ettik ve zayıf içeriklerimizi yine Cloud'un yapay zekasıyla kendi oluşturduğumuz yetenek setleriyle güncelleyerek SEO çalışmalarımızın belli bir senaryosunu yapay zeka ve MCP odaklı tamamlamış olduk. Bu ve buna benzer videolar yine sizlere gelmeye devam ediyor olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.